Merhaba craft tutkunları, kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlerle çarpı işi nedir, nasıl yapılır ve püf noktaları nelerdir bunları paylaşacağız. Farklı yerlerde bu tekniği kanaviçe, etamin veya goblen olarak duyabilirsiniz. Biz aslında bunların genel adına çarpı işi diyoruz. Goblen yarım çarpı tekniğiyle yapılırken kanaviçe ve etamin ise tam çarpı tekniğiyle yapılır. Kanaviçe ve etamin arasındaki temel fark ise şudur. Kanaviçe'de düz keten bir kumaşın üzerine kaneme adı verilen bir kumaş eklenir. Bu kumaş referans alınarak işleme yapılır. İşleme bittikten sonra da kane ve ip ayrılarak ana kumaştan çekilir ve sadece kumaşın üzerinde kanaviçe kalır. Etamin ise direkt olarak boşluklu bir kumaşın üzerine işlenir. Ben daha önce işlediğim çarpı işlerinden örnekler göstermek isterim. Bunlar tam çarpı işi tekniğiyle işlenmiş ve dokusu da bu şekilde görünüyor. Çarpı işinde genellikle keten kumaşlar tercih edilir. Yapmak istediğiniz işe göre özellikle kumaşların üzerindeki boşluklara ve kumaşın kalınlığına dikkat etmeniz gerekir. Eğer daha sıkı bir işleme yapmak istiyorsanız boşlukları daha küçük olan kumaşları tercih edebilirsiniz. Boşluklar büyüdükçe işlemenin sıklığı da azalacaktır. İp olarak da bildiğimiz nakış ipini kullanabilirsiniz. Bunlar zaten standart olarak satılıyor. Piyasada birden fazla markanın nakış ipi mevcut. İstediğinizi kullanabilirsiniz. Bende gördüğünüz üzere farklı ipler var. İğne olarak ben bildiğimiz dikiş iplerinden farklı olarak daha küt iğneleri tercih ediyorum. Zaten boşluklu kumaş olduğu için bunlar çok rahatlıkla kullanılabiliyor. Çarpı işi nedir, hangi malzemeler kullanılır bunları öğrendikten sonra şimdi tekniği nasıldır buna bakabiliriz. Çarpı işinde ilk önce yarım çarpı yapıyorum. Sonrasında tersinden giderek çarpıları tam çarpıya çeviriyorum. Çarpı işi yapmak gerçekten çok kolay. Dikkat etmeniz gereken iki önemli nokta var. Bunlardan bir tanesi çarpıları işleme yönünüzün hep aynı olması. Yani bir kere sağdan sola başladıysanız bunu hep aynı şekilde devam ettirmeniz gerekiyor. Eğer işlemenin yönünü değiştirirseniz bu kötü bir görüntüye sebep olur. Bir de çarpıların boyutlarının hep aynı olması gerekiyor. Boyutlar aynı olduğu sürece isterseniz yandaki boşluğa batabilir, isterseniz 3 yandaki boşluğa batabilirsiniz. Hiç fark etmez. Önemli olan boyutlarının hep aynı olması ve kare olması. Kumaşın üzerindeki boşlukları takip ederek kareler yapmaksa işinizi daha kolaylaştırır, işlemeyi daha kolay yaparsınız. Ben de şimdi size bir tane örnekle modelden bakılarak nasıl çarpı işi işlenir bunu göstereceğim. Çarpı işi modellerine baktığınız zaman bu şekilde karelerden oluştuğunu görürsünüz. Bu karelerin her biri kumaş üzerinde boşlukların yarattığı kareleri temsil eder. Ve aslında buradaki kareleri sayarak, boşlukları da takip ederek işlemeleri yapmanız gerekir. Şimdi kumaş üzerinde deneyerek görelim. Ben çarpı işi yaparken modeldeki yatay sıraları takip ederek işleme yapıyorum. Yani örneğin benim modelimde ilk sırada bir tane kare vardı. Bunu bir kere de yapıyorum. Sonra hemen alt sıraya geçiyorum. Burada da 5 tane kare vardı. İlk önce 5 tane yana çarpı yapıyorum. Sonra geri dönüp bu 5 çarpıyı tamamlıyorum.
Modellerde farklı renklerde ipler kullanmanız gereken yerler olacaktır. Mesela bu örneğimde turuncunun içerisinde beyaz ve siyah var. Beyaz ve siyahla işlenmesi gereken yerler bu modelde biraz daha sınırlı olduğu için ben ipleri kesmeden arkada bırakarak işlemeye devam ediyorum. Yani beyaza sıra geldiğinde beyazla işliyorum. Sonra turuncuya sıra geliyorsa beyazı bir kenara bırakıyorum, turuncuyla devam ediyorum gibi düşünebilirsiniz. Ama daha fazla ip kullanacaksam, daha fazla iple daha fazla alan işleyeceksem genelde ipleri keserek o şekilde yeni bir iple nakışa devam etmeyi tercih ediyorum. Çünkü arkada ipler karışabilir. Evet, modelimizi bitirdik. Bitirdiğimiz zaman kareler bu şekilde görünüyor. Arka taraftan baktığımızda ise birazcık daha karışık. İşlemeyi bitirdikten sonra etrafına birkaç yazı yazabilir veya birkaç farklı motif ekleyebilir. Direkt pano olarak da kullanabilirsiniz. Ya da bu işlemeyi alıp bir çantaya ya da bir yastığa motif olarak ekleyebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Benim çarpı işiyle ilgili anlatmak istediklerim bu kadar. Sorularınız varsa lütfen yorum olarak bırakın. Eğer videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı ve hala abone olmadıysanız da kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.